Selam dostlar, Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde rock müziğin tarihini, kökenini, geçmişini, gelişmesini ve dağılana kadar olan durumu sizlere aktaracağım. Bu konu genelde az biliniyor ya da yanlış biliniyor. Çok sayıda yanlı yazılarda rock müziğin Sovyetler'de yasaklandığını, pek çok kovuşturmaya uğradığını ya da Sovyet iktidarın ne kadar müziğe baskıcı bir şekilde yaklaştığını anlatıp dururlar. Bunların tamamı yalandır arkadaşlar. Soğuk Savaş palavralarından birisidir. Sovyetler müziğinde rock müzik gayet de vardı ve çok da iyi gelişti. Şimdi hep birlikte nasıl gelişmiş bir göz atalım. Evet dostlar, öncelikle rock müziğin ufak bir tarihinden bahsedelim. Bilindiği üzere blues, caz ve country müzikten etkilenerek rock müzik adıyla ortaya çıkan bu tür 50'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve 60'lı yıllarda dünyanın pek çok yerinde farklı tarzlara ayrılarak büyüdü. ABD öncülüğündeki Batı dünyasında radyo ve televizyon kültürünün diğer ülkelere etki etmenin bir aracı olarak kullanılmasının da etkisiyle rock müzik ilk zamanlardan itibaren tüm dünyaya hızlıca yayıldı ve çoğumuzun hala severek dinlediği bir müzik tarzı haline geldi. Bu yeni müzik türünün Sovyetler Birliği'nde tanınması da diğer ülkelerde olduğu gibi 60'lı yıllara tekabül etti. Rock müziğin Sovyetler Birliği içerisinde yaygınlaşması, Sovyet yeraltı gruplarının kayıtlarını resmi olarak yayınlamasıyla birlikte 1980'li yıllarda altın çağını yaşamıştır. Diğer tüm dünyada olduğu gibi 80'li yıllar rock müziğin altın çağı olarak anılıyor. Sovyetlerde de bu durum böyleydi. Şimdi hep birlikte doğduğu andan itibaren yıllar boyunca Sovyetlerde rock müzik nasıl gelişmiş hep birlikte inceleyelim. 1960'lı yıllar Sovyet gençliğinin rock müzikle ilk kez tanıştığı yıllar oldu. Öncesinde 1957 yılında Moskova'da dünyadaki pek çok ülkeden gelen on binlerce gencin katıldığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali gerçekleşmişti ve Sovyetler Birliği'nde çok sayıda müzik türü bu festivalde icra edilmişti. Etkinlikte elektro gitar dahil pek çok enstrümanın kullanıldığı konserler verildi. Tabii günümüz gibi değildi ama bu yıllarda pek çok müzik aleti günümüzün kökenini almaktadır. Ardından dünyaca ünlü rock müzik grupları Beatles, Deep Purple ve Rolling Stones 60'ların başında Sovyet gençliğinde rock müziğin popülaritesini hızla artıran gruplar oldu. İlk çıkış dönemlerinde Komünist Parti'nin gençlik yapılanması olan Komsomol çok sayıda fabrikada rock müzik etkinlikleri düzenledi. Bu dönemde sadece Rusya'da değil, diğer tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde iri ufaklı birçok rock grubu ortaya çıktı. Bu gruplar o dönem müzikal donanımların kolay bulunmaması sebebiyle genellikle akustik gitarları elektro gitarlara dönüştürmek için kendi bireysel ekipmanlarını ve ses sistemlerini kullandı. Üst düzey kaliteli ekipmanlar kara borsada ve Batı ülkelerinde mevcuttu. Ancak aşırı pahalı fiyatları nedeniyle çoğu müzik grubu kendi kaynaklarıyla müziklerini icra ettiler. 1966'ya kadar sadece Moskova'da 250'nin üzerinde rock grubu vardı. 60'ların ortalarında Moskova ve Leningrad'da yabancı hit şarkıların cover versiyonlarını seslendiren gruplar kuruldu. En eski gruplar arasında Sokol, İskitler, Sokomoroki ve Slavyane adlı gruplar vardı. Grupların yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok okul kendi küçük rock gruplarını da kurmaya başladı. Bu ekiplerin çoğu daha sonra 70'li yılların sahnelerinin ana figürleri haline gelecekti. Örneğin Rubinovaya Ataka, Udakno Priopreteni ve Masya Vremeni grupları gibi. Sovyet rock müziğinin ilk önemli kitlesel etkinliği 1968 ile 72 yıllar arasında her yıl düzenlenen ve Moskova'nın en büyük gruplarını bir araya getiren Erivan Festivali oldu. Burada pek çok rock grubu sahne aldı ve kitlelere rock müziğini tanıttılar. Ve bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Rock müzik artık gençler arasında iyi bilinmekteydi. Özetle 60'lı yıllar rock müziğin dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi Sovyetlerde de yavaş yavaş büyümeye başladığı yıllar oldu. ...1970'lerde rock müziğin Sovyetler Birliği ve Doğu blokunda gelişmesini sağlayan en önemli etkinden birisi... ...çok sayıda rock bestecisinin kendi ana dillerinde yazdığı orijinal şarkılardı. Örnek verecek olursak Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde İlyes,
Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'nde PPU yani Evrenin Plastik İnsanları ya da Rusya Sovyeti'nde az önce söylediğimiz Masina Vremeni gibi ana dillerinde şarkılar besteleyen gruplar bu dönemde ortaya çıktı. Kazak Beatles'ı olarak nitelendirilen ve 70'lerde popüler hale gelen Dost Mukasan grubu geleneksel Kazak şarkılarını gitarlarla birleştirdi. Ya da diğer bir örnek olarak Kırgız Narista grubu Sovyetlerin çeşitli bölgelerinde festivallerle ünlendi. Türkmenistan kökenli Gunes grubu caz ve rock müziğini geleneksel müzikle birleştirerek çok sayıda ülkede konser verdi. Gürcistan'da Kürtçe rock yapan Homa Vetan, devletten ve partiden destek alarak pek çok etkinlik gerçekleştirdi. 60'lardaki diğer grupların benzer girişimlerinden farklı olarak 70'lerin çoğu rock grubu ana akım olmayan müzik piyasası anlamındaki yeraltı piyasasında var olmalarına rağmen istikrarlı bir şekilde devamlılıklarını sürdürmeyi başardılar. Ana akım müzik piyasasında ise sözleri Sovyet yetkili organlarının onayından geçen ve teknik altyapısı gereği müziğin yeraltı gruplarından çok daha kaliteli olan Rusça Vokalno Instrumentalny Ensemble yani Türkçesiyle Vokal Enstrüman Topluluğu adlandırmasının kısaltması olan VIA olarak adlandırılan rock grupları vardı. Sovyet Besteciler Birliği ile dayanışma içerisinde olan VIA grupları genel olarak çelik üretimi, tahıl hasadı, antifaşist dayanışma, emeğin önemi gibi Sovyetlerde her dönem popüler olan konuları işledi. Bu gruplara Vesvolye Rebyata yani komik çocuklar, Şiveti yani çiçekler ve Golubye Gitari yani mavi gitarlar gibi gruplar örnek verilebilir. VIA grupları Sovyet gençliği arasında batıdaki rock grupları gibi seviliyordu. Çünkü 60'lı yılların bilinen rock yıldızları 70'lerde Sovyetlerde artık bilinir hale gelmişti. VIA grupları bu yıllarda tüm dünya emekçileri hakkında pek çok şarkılar yazdılar ve bu şarkılar pek çok grup tarafından söylendi. Bu dönemde bu gruplar ayrıca Beatles şarkılarının coverlarını da yaparak konserlerde izleyicilere coşku dolu anlar yaşattılar. Bazı VIA grupları ise sadece ünlü batılı rock gruplarının cover şarkılarını okuyorlardı. Yani yerel şarkıları okumuyorlardı. Çünkü söz müziğin başka bir Sovyet grubuna ait şarkının her performansı için Sovyet Besteciler Birliği'ne telif ücreti ödemek zorundaydı. Yabancı sanatçıların şarkılarının cover versiyonlarının seslendirilmesi durumunda ise bu durum geçerli değildi. Bu yüzden bu dönemde cover şarkı sayısında önemli bir artış olmuştur. Bazı gruplar VIA olarak değil, amatör müzisyen olarak sayılmayı tercih etti. Bu durumda gruplar resmi kayıt yayınlayamıyordu. Ancak rock grupları genellikle üniversite gençliğinden olduğu için zaman bularak pek çok farklı yerde canlı konserler verebiliyorlardı. Bu dönemde şarkılar ve konser kayıtları albümlerle değil, çoğunlukla bir kayıt cihazı yardımıyla samizdat adı verilen resmi kayıt dışı yayınlar şeklinde dağıtıldı. Bu kayıtlar çoğaldıkça özellikle 70'lerin sonunda ev konserleri yaygınlaşmaya başladı. Moskova merkezli pek çok grup bu yöntemi izliyordu ve ev konserleri 80'lerde çok yaygın bir hale geldi. Mifi yani destanlar, Rossiyane, Rus halkı, Saint Petersburg ve Zemilyane, Dünyalılar gibi 70'lerin Leningrad rock grupları da yalnızca elektro gitarlı şekilde performans sergilediler. O dönemin müzik algısına göre artık akustik şarkılar rock müziğe uygun değildi ve akustik performanslar anlamsızlaşmıştı. 70'lerin grupların genellikle heavy metal, hard rock ve progressive rock tarzlarında şarkılar yapmaya başladılar. Bu dönemde Sovyetlerdeki rock müzik hayranları yavaş yavaş VIA gruplarından çok kayıt dışı konserlere veren gruplara yönelmeye ve dinlemeye başladılar. 70'lerin sonuna doğru artık Sovyet rock müziği gitgide toparlanıyordu ve şekillenmeye başlamıştı. ...70 yılların sonu ve 80'li yılların başında Sovyetlerde kuruluşların yardımı olmadan kendini organize etmeye başlayan tam teşekküllü bir rock hareketi oluştu. Daha önce bir çatı altında olmayan bu rock hareketini bir araya getirmek amacıyla 1981 yılında Sovyetler Birliği'nin ilk rock kulübü olan Leningrad Rock Kulübü açıldı. Bu yasal zemindeki rock kulüpleri sayesinde müzik grupları ilk kez yasal olarak kayıt yapma, konser verme ve böylece yetkililerin VIA dışındaki müzikal etkinliklere görerek destek verme olanına kavuştu. Tabii ki Batı kültüründeki gibi özel şirketler aracılığıyla albüm çıkarma durumu Sovyetler Birliği'nde yoktu. Bu nedenle gruplar kendileri albümlerini kaydeder ve kuruluşlar aracılığıyla kopyaları halka ulaştırırdı.
80'li yıllardan kaydedilen albümlerde gittikçe artan bir müzik kalitesi görülmeye başlandı. Bu dönemde Tiflis Rock Festivali adıyla da anılan Sovyetler Birliği'nin ilk rock festivali Bahar'ın ritimleri Tiflis 80 adlı festival 8-16 Mart 1980 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönemde radyo ve televizyondan yayınlanan Müzik Halkası adlı müzik programı sayesinde rock grupları çok daha fazla kitleye erişme olanağını buldu. Bu yeni gelişmeler Sovyetlerdeki rock müziğin yeni bir tarzda bürünmesini sağladı. Pek çok yeni müzik akımı oluştu. Özellikle Leningrad'da pek çok punk grubu bu yıllarda kurulmaya başlandı. 80'li yıllarda Sovyet rock müziği bir takım zorluklarla karşılaştı. 83 ile 85 yıllar arasında VIA dışındaki rock grupları çeşitli zorluklarla karşılaştılar. İlk zorluk Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olan Konstantin Çernenko'nun da etkisiyle Sovyet hükümeti izinsiz konser düzenlemenin kapitalist bir tarzda kazanca sebep olduğunu ve özel mülkiyetçiliğin bir türü olduğunu açıklaması oldu. Bu nedenle izinsiz konserler yasaklandı. Hatta konser vermeye ısrarla devam eden bazı rock müzik grubu üyeleri tutuklandı. İkinci zorluk ise 80'lerde rock müziğin tüm dünyada geniş kitlelerce dinlenmeye başlamasının ardından ABD'nin bu müzik türünü propaganda aracı olarak kullanmaya yönelmesi oldu. Geniş kitlelerce dinlenen batılı müzik gruplarının anti-Sovyet propagandası gittikçe arttı. İngiltere'de komünizm karşıtı rock hareketi ortaya çıktı ve müzik grupları anti-komünizmin yanı sıra milliyetçi ve beyaz ırk üstünlükçüsü bir yapıya girdi. Komsomol örgütleri batıda ünlenen rock ve metal gruplarının Sovyet toplumuna uymayan aşırılıklarını göz önüne serdi. Zira bu grupların Sovyetlerce eleştirilmesi çeşitlilik arz ediyordu. Ekrandan gördüğünüz gibi pek çok grubun gerek şarkı sözlerinde gerek performanslarında kullandığı pek çok argüman vardı. Günümüzde sıkça bilinen bazı gruplardan örnekler görüyorsunuz. AC/DC, Faşizm ve Şiddet, Alice Cooper, Şiddet ve Vandalizm, Black Sabbath, Gericilik ve Şiddet gibi pek çok grup bunlarla anıldı. Bu süreçte batılı yayın organları konuyu genellikle Sovyet sansürüyle açıkladı. Ancak söz konusu grupların şarkı sözlerinde ve konser performanslarında milliyetçilik, ırkçılık, şiddet ve antikomünizm gibi durumlar yoğun olarak görülmeye devam etti. 85 yılında Moskova gruplarının faaliyetlerini yasalaştırmasını sağlayan Moskova Rock Laboratuvarı adlı kamu kuruluşu kuruldu. Perestroika ve Glasnost politikalarıyla birlikte müzisyenler cezayı kovuşturmaya tabi olmadan konserler verme fırsatına sahip oldu. Ve Sovyetler Birliği dağılacağı kadar 80'lerin son yıllarında rock müzik Sovyetlerde altın çağını yaşayacaktı. Genel anlamda Sovyet rock tarihinin 80'li yılları batılı ülkelerdeki 60'ların sonlarıyla benzerlik göstermektedir. Sovyet şehirlerinde pek çok rock kulüpleri kuruldu. Tanınan çok sayıda rock grubu bu süreçte kendini var etti. Rock müzik hakkında yazılar yazmaya başlayan insan sayısı arttı. Rock festivalleri gözle görülür biçimde arttı. 80'lerin sonunda Sovyet rock müzik piyasası genel anlamda yer altından kurtuldu. Sovyet rock kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen birçok film çekildi. 86'da Hırsız ve rock gruplarının katılımıyla çekilen Yaha bunlara bir örnektir. Ardından 87'de Asa, 88'de İğne ve 89'da Taxi Blues filmleri çekilen önemli Sovyet rock filmleriydi. Bununla birlikte artık Sovyet rock grupları diğer ülkelerde konserler verme, albüm kaydedip yayınlama, yabancı müzisyenlerle işbirliği yapma gibi pek çok fırsatı buldu. Örneğin 88 ve 89'da Kino adlı Sovyet rock grubu Fransa, İtalya ve Danimarka'da konserler verdiler. Yine diğer bir grup olan Zvuki Mu, Büyük Britanya'da albüm çıkararak İngiltere ve ABD'yi gezdi. Aquarium lideri Boris Grebenshikov, ABD'de Dave Stewart ile birlikte İngilizce Radio Silence albümünü kaydetti. Bu yıllarda artık Sovyet rock müziği dünyaya açılmıştı ve görece daha rahat hareket eder hale gelmişti. Sovyetler Birliği dağıldığında onun yerini her Sovyet ülkesindeki rock grubu kendi ülkelerinde tekrar müziklerini icra etmeye devam ettiler ve günümüzde hala bilinen pek çok rock grubunun temelini oluşturdular. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetler Birliği'ndeki rock müzik tarihi hakkında ufak bir bilgi vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu konu genelde az biliniyordu ya da videonun başında söylediğim gibi yalanlarla biliniyordu. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Sovyetler Birliği hakkında pek çok video çekiyorum. Diğer konulara da göz atmak isterseniz
Sohbet Yolculuğu kanalımızı ziyaret etmenizi ve abone olmanızı rica ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.